Merhaba, ben Kuber. Ya devletin senin bilmediğin bir zamanda seni gizli bir deneyin parçası haline getirdiyse? Yani şöyle bir düşünsene. Bir sabah uyanıyorsun, zihninde bir boşluk var. Ne düşündüğünü sen bile bilmiyorsun. Aklından geçen bazı fikirlerin sana mı ait? Yoksa birisi senin zihnini uzaktan kontrol mü ediyor? Bir hipnozla, bir hapla veya bir elektroşokla. Bunlar basit bir komplo teorisi değil. Çünkü bu sefer elimizde belgeler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük sırlarından bir tanesi. CIA'in onlarca yıldır gizli yürüttüğü bir proje. Gerçek insanlarla, gerçek deneylerle ve gerçek sonuçlarla devam eden bir zihin programı. Ama neden? Kimin üzerinde? Ve asıl soru bitti mi yoksa sadece adını mı değiştirdi? Hazırsanız hep birlikte kuberleyelim. ओम श्री कुबेराय नमः ओम श्री कुबेराय नमः। Yıl 1950 yılları. Savaş sonrası yeni bir savaşa hazırlık başlıyor. Ve bu savaşın adı Zihinlerin Savaşı. Amerika Nazilere karşı kazanmıştı. Ama bu sefer yeni bir savaş başladı. Bu savaş Sovyetlerleydi. Ve bu savaş silahlarla değil, psikolojik üstünlükle kazanılacaktı. Ve Amerika Birleşik Devletleri Sovyetlerin zihin kontrolü üzerinde çalıştığını duyunca çılgına döndü. Aşırı böyle bir paniğe karıştı. Böyle aman aman oldular. Ve o panik CIA'yı tarihin en büyük, en gizli projelerinden birine sürükledi. Adı MK Ultra projesi. Başta adı Mavi Kuş ve Enginar projesi olan bu deneyler zamanla daha sistematik hale gelmeye başladı. Ve sonunda 1953 yılında CIA direktörü Allen resmen MK Ultra'yı başlattı. Amaç basitti. İnsan beynini yeniden şekillendirmek. Daha doğrusu yeniden programlamak. Ama kullandığı yöntemler o kadar da basit değildi. Zihin kontrolü için ilk adım olarak Nazi bilim insanlarının bilgilerinden faydalanmaya başladılar. Paperclip operasyonu ile bir sürü Nazi bilim insanı, bir sürü Nazi doktoru Amerika Birleşik Devletleri'ne getirildi. Birçoğu ise doğrudan bu projeye yardım ve danışmanlık yaptı. Bundan sonrası tamamen gizlilik projesi adı altında yürütüldü. Halkın, basının, hatta kongrenin bile ruhu duymadı bu projeden. Hatta bu projede kullanılan deneylerin bazıları daha önce denenmişti. Hipnoz, elektromanyetik dalgalar, uyuşturucular, izolasyon, hafıza silme ve davranış değiştirme. Ama hepsinin kalbinde tek bir şey vardı. LCD. Peki LCD nedir? Tabii ki bu televizyonlar falan değil. CIA LCD'nin bir zihin çözme aracı olduğuna inanıyordu. Yani bir insana LCD ver, savunmalarını kır, sonra zihnini sıfırla ve yeniden yaz. Fakat burada unuttukları bir şey vardı. İnsan beyni bir bilgisayar değil. İnsan beyninde hatalı bir kod yazarsan sistem tamamen çöker. İşte MK Ultra'nın en karanlık tarafı tam da burada başlıyor. Çünkü bu deneyler laboratuvar ortamında böyle gönüllü denekler tarafından falan yapılmadı. Hatta insanlar denek olduğunu bile bilmiyordu. CIA zihin kontrolü üzerinde çalışırken yüzlerce kişiyi izinsiz şekilde testlere sokmaya başladı. Peki bu deneye soktukları insanlar kimlerdi biliyor musunuz? Akıl hastanesindeki hastalar, askeri personeller, hapishanedeki mahkumlar ve bazen tamamen sıradan insanlar. Barmenler, ev kadınları, üniversite öğrencileri, doktorlar, muhasebeciler, sadece yanlış zamanda yanlış yerde olan insanlar. En çok ses getiren olaylardan bir tanesi Kanada'da yaşandı. Doktor Evan Cameron adında bir psikiyatrist hastalarına şifa vermek yerine onların zihinlerini sıfırlamaya başladı. Günlerce süren ilaç seansları yaptı. Binlerce voltluk elektroşoklar verdi. Sürekli dönen kasetlerde bilinçaltına mesajlar yerleştirmeye çalıştı. Ve bunların sonucunda birçok hasta konuşma yetisini kaybetmişti bile. Bazıları hafızasını, bazıları ise kimliğini kaybetti. Ve bunlardan hiçbirisi neye maruz kaldığını bilmiyordu bile. Hiç kimse bu projeye ya da bu denek olmaya evet dememişti. Devletin vatandaşlarına yaptığı bu gizli projeler yıllarca saklandı. Ve ne acı ki o deneklerin çoğu bugün ne olduğunu bile bilmiyor. O denekler bugün hala kim olduklarını hatırlamıyorlar bile. Evet, şimdi geçelim en korkunç deneylere. MK Ultra sadece LCD vermekle kalmadı. İnsan zihnini kırmak için akıl almaz şeyler yaptı. LCD deneyleri evet en yaygın olan şeylerdi. Bazı deneklere tek doz vermekle kalmadılar. Günlerce, haftalarca hatta aylarca süren dozlamalar yapıldı. Hatta bir denek 174 gün boyunca LCD verildiğini söyledi. Tam 174 gün. Ve o denek bir daha asla kendine gelemedi.
Başka bir deneyde ise insanlar karanlık odalara kapatıldı. Ne ses, ne ışık, ne bir temas vardı. Onları sadece kendi kafalarının içindeki sesle baş başa bıraktılar. Bazılarına sürekli aynı cümleler dinletildi. Sen artık sen değilsin. Unut, teslim ol gibi cümleler. Başka bir yöntemde ise Deep Pattern'ın adında bir şey uygulandı. Bu bireyin tüm kişiliğini parçalamak anlamına geliyor. Sesli mesajlar, elektroşoklar hepsinin tek bir amacı vardı. Zihinlerini sıfırlamak ve üzerine yepyeni bir kişilik inşa etmek. Bazı deneyler ise tamamen gizli yerlerde yapıldı. CIA'nin finanse ettiği bazı genel evler bu işler için kullanılıyordu. Evet kanka, yanlış duymadın. CIA kadınlara para verip erkekleri oraya çağırmasını sağlıyordu. Sonra erkeklerin içkisine gizlice LSD verilmeye başlandı. O adamlar bir sürü halüsinasyon görmeye başladı. Daha sonra da denekler kameralardan izlendi. Bu projeye CIA içinde bir isim de takıldı. Operation Midnight Climax. Bu nasıl bir isim ama? Yani Türkçesi gece yarısı doruk operasyonu. Yani siz olun, genel eve falan gitmeyin. Gidiyorsanız da içkinize bir şeyler katmayın, günah kardeşim, günah. Neyse, evet, bazı insanlar maalesef bu deneyde hayatını kaybetti. En bilinen vaka ise Frank Olson. Bu CIA'de çalışan bir bilim insanıydı. LSD deneklerinden bir tanesi olmuştu. Kısa süre sonra CIA onun intihar ettiğini söyledi. Ama ailesi yıllar sonra öğrendi ki Frank bir otelin penceresinden itilmişti. Ve öldükten sonra bile bu saklanmaya devam etti. MK Ultra'nın bu denekleri, bu belgeleri ortalığa çıkmaya başladıktan sonra herkes gerçekten büyük bir şoka uğramıştı. Kimisi devletine güvenmeyi vazgeçmişti. Ama ortaya çıkmayan acaba kaç tane denek vardı? Kaç tane ölüm gizliydi? Kimse bunu tam olarak bilmiyor. Buraya kadar tamam. Şimdi hazırsanız gelelim niyetlerine. CIA neden bu kadar uğraştı? Neden bu kadar çok para yatırdı? CIA MK Ultra projesine 10 milyarlarca dolar harcadı. Ama neden? Sadece insanların birkaç halüsinasyon görmesi için mi? Tabii ki de hayır. Amaç çok net. Zihni sıfırlamak ve baştan yazmak. Yani bir insanı bilerek delirtmek, sonra da yeni bir fikirle tekrardan programlamak. Bu fikirlerin temelinde çok karanlık bir şey vardı. Çok karanlık bir hedefleri vardı. CIA düşman ülkelerin ajanlarını sorgulamak için değil, kendi ajanlarını kullanmak için bile istiyordu bu deneyleri. Ya düşünsene, hiçbir şeyin farkında olmayan birini alıyorsun, beynini sıfırlıyorsun, içine yeni bir görev, yeni bir hedef veriyorsun. Ve o kişi zamanı geldiğinde emir aldığını bile anlamadan harekete geçiyor. Bir suikastçı yaratmak, bir ajan yaratmak veya bir tetikçi robot yaratmak. İşte bu kadar basit. Bunu istiyorlar. Ayrıca bu sistemi sorgu odalarında da kullanmak istiyorlardı. Ajanları itirafa zorlamak için, direnişi kırmak, düşmanı çökertmek için istiyorlardı. Yani sadece birey üzerinde değil, toplumlar üzerinde kontrol kurmak için istiyorlardı. Ve CIA buna o kadar çok inandı ki yıllar boyunca yüzlerce yöntemlerle çalışmalarına devam ettiler. Bir sürü insan üzerinde deneyler yaptılar ve bunları yaparken kimseye hesap vermediler. Şimdi iyi diyorsun Kubercim, bunları anlatıyorsun, iyisin, güzelsin, hoşsun ama peki biz bunlara nereden inanacağız diyorsanız şimdi oraya geçiyorum. Yıl 1973 yılı. Amerika böyle sallantıda. Vietnam Savaşı falan derken halk artık devletine güvenmemeye başlıyor. İşte tam bu kaos ortamında CIA'deki bazı belgeler yanlışlıkla ortaya çıkıyor. O dönemin CIA başkanı böyle panikliyor ve her şeyi yakmalarını emrediyor. Ve binlerce sayfa gerçekten de yakılmaya başlanıyor ve yakılıyor. Ama CIA başkanı Richard Helms'in planlamadığı bir şey vardı. Bazı belgeler muhasebe arşivinde unutulmuştu. Ya oğlum, muhasebe ne kadar önemli, görün. 1975'te Senato bir tane komite kuruyor. Ve bu belgeler halkın gözü önünde patlıyor. Peki bu belgelerde ne yazıyor, merak ediyor musunuz? İzinsiz uyuşturucuya maruz bırakıldığı yazıyor. Elektroşoklarla hafızalarının silindiği, deneylerde ölüm vakalarının yaşandığı, CIA'nin genel ev kurduğu bile yazıyor. Amerikan halkı tamamen şoka uğruyor. Ve CIA ilk defa kamuoyu önünde hesap vermek zorunda kaldı. Bir kısım yetkili, şimdi ismini vermek istemiyorum, MK Ultra zaten başarısızdı, işe yaramadı dedi. Ama kimse özür bile demedi. Kimse biz suçluyuz bile demedi. Ve işin tuhafı, hiç kimse ceza almadı. Bizim Frank'in ölümü bile kapatıldı. Ailesine yıllar sonra 750 bin dolar tazminat verildi. Ama gerçek bir dava hiçbir zaman açılmadı. Yani devlet resmen şunu diyor kanka. Evet yaptık ama geçti gitti, hadi herkes işine baksın diyor. MK Ultra uzun yıllar boyunca komplo teorisi dedikleri bir sistemin içerisindeydi. Yani herkes bununla dalga geçiyordu. Ya öyle bir şey olur mu kardeşim falan diyorlardı. Ama sonra ne oldu? Ne diyordu Firavun abi? Belgeler çıktı.
itiraflar yapıldı, mahkemeler kuruldu. Yani artık bir komplo teorisi değil, bu bildiğimiz bir gerçek. Bu tarihi bir gerçek. Ama hala cevapsız kalan bir sürü soru var. Mesela kaç kişi bu deneyin kurbanı oldu? Kaç tanesi tamamen hafızasını kaybetti? Ve en önemlisi, bunların hepsi sadece MK Ultra ile mi sınırlıydı? Çünkü bazı araştırmacılar bu projenin başka isimlerle devam ettiğini savunuyor. Bu projeye dair hiçbir belge yok ya da o kadar iyi gizleniyor ki kimse bunun hakkında bir şey bilmiyor. Bazıları da diyor ki MK Ultra sadece buzdağının görünen kısmıydı. Peki sen ne düşünüyorsun? Gerçekten bir devlet halkına bu kadarını da yapabilir mi? Ya da daha da ileri gidip hala yapıyor olabilir mi? Zihin kontrolü bitti mi? Yoksa artık daha mı gelişmiş? Daha mı dijital? Daha mı gizli? MK Ultra 1973 yılında bittiği söyleniyor. Ama sen buna gerçekten inanıyor musun? Bugün artık LCD yerine algoritmalar var. Elektroşoklar yerine bildirim sesleri var. Hücreler yerine sosyal medya filtreleri var. Eskiden insanlar fiziksel deneylere sokuluyordu. Şimdi ise biz kendi isteğimizle kendimizi ekranlara bakarak programlıyoruz. Sesleri düşün, reklamları düşün ya da popüler olan içerikleri düşün. Hangi fikirleri sevmen, hangilerine öfkelenmen gerektiğini söylüyorlar gibi sanki. Gerçekten hangi fikirlere öfkeleneceğini sen mi seçiyorsun yoksa seçtiğini mi sanıyorsun? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.